Yazıyor burada kanka. Burada yazıyor. Evet, Basra'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Yolculuğa ilk başladığımız gün gibi oldum yani. Şu anda Kuveyt topraklarına eğer kapıdan vize alabilirsek zaten sıcak su var, elektrik var, her şey. Salmi'ye 100 kilometre giderken yolu biraz kaybettik herhalde. Bu sıcakta. Kaynanamız bizi seviyormuş. Ya İbrahim bismillah. Tamam. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi kamp yerinden ayrıldık. Kamp yerinden ayrılmadan önce Kuveyt'teki Türk Büyükelçiliğini aradım. Vizemiz olmadığını, planlarımızın değiştiğini ve o tarafa doğru gelmek zorunda kaldığımızı söyledim. Kuveyt bizden vize istiyormuş. Vize ile ilgili bir sıkıntı olabilir mi diye sordum. Onun demesine göre kapıdan vize alabilirmişiz. Eğer kapıdan vize alabilirsek çok harika olur. Buradan elektronik vizeye başvurmamız lazım. O da takribi 2-3 gün sürebilir herhalde. Bir de bugün Perşembe. Yarın Cuma. Cuma günü muhtemelen onlar çalışmıyor. Yani inşallah sınır kapısından alabilsek çok harika olacak. Bakalım, şimdi yaklaşık bir 450 kilometre falan yolumuz var. Evet arkadaşlar, şimdi Kuveyt'e doğru giderken Osman kankam develeri gördü. Ben fark etmedim ilkten. Evet, develer böyle. Bir sürü var. Osman bir kurbanlık ve ayarlayacak buradan, bakalım. Devecik. Gel bili 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 bili. Bili bili bili. Oy, gelin lan buraya. Develer. Dinleyin ulan develer. İstanbul'da en büyük benim. Gel. Allah'ım ya Rabbim ya. Ne kadar güzel hayvanlar. Bunlar sahipsizdir bunlar ya. Yakaladım, bir tane götürelim. Evet, Basra yolundayız. Şurada durduk. Bir kavun yedik. Ama kavunlar iyi çıkmadı. Şurada şöyle küçük bir market var. Böyle market işte yani. Kahve mavi var içeride. Tırlar duruyor. Buralar hep kavuncu, böyle ileri doğru. Saat 12. Hava 39 derece. Şimdi evet, buralar hep kavuncu böyle. Sağda bir Hüseyiniye var. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Basra çöllerindeyiz. Sağ tarafımız, sol tarafımız, her taraf petrol. Her yerden petrol çıkarıyorlar. İleride bir rafineri var herhalde. Ateş yanıyor. Buralar gözün alabileceği her yer benzin, petrol. Allah bir şeyleri almış, bir şeyler de vermiş yani. Evet, Basra'ya 40 kilometre kaldı. Şimdi Türk konsolosluğuna gideceğiz, bakalım durum neymiş burada. Evet, Basra'ya hoş geldiniz arkadaşlar. Burası da Bağdat gibi. Trafik anasının gözü gibi kalabalık. Çölden geldik. Tek tük araba görüyorduk. Ama sanki bütün arabalar burada toplanmış gibi yani. Her tarafta. Yine zengin bir şehir burası ama yine fakir de tam fakir, çünkü şuralar, arka taraflar felaket yani. İnsanlar gecekondu gibi yerde kalıyorlar. Buradan sonrası daha düzenli gibi görünüyor sanki. Evet, Hamdan Endüstriyel. Her yerde Şiiler. Böyle her yerde resimler. Sanki İran'dayız. Basra Governorate'a geldik. Evet, burası da böyle. Şimdi Basra Türk konsolosluğuna gidiyoruz. Bakalım ne olacak orada. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Konsolosluğa gittik. Sağ olsun bizi böyle krallar gibi ağırladılar. Vallahi moralimiz o kadar yerine geldi ki Osman kardeşimle birlikte. Böyle şu an
Yolculuğa ilk başladığımız gün gibi oldum yani. O kadar rahatladım. Osman kardeşimle beraber Kosos'u ziyaret ettik. Sağ olsun Büyükelçi bizi kabul etti. Gidip görüştük, çay içtik, hurma ikram ettiler bize. Sağ olsun çok yardımcı oldular. Buradan Kuveyt'e geçiş de varmış. Sıkıntı yok. Kapıdan vize alabilirsiniz dedi. Biz de oraya doğru gidiyoruz şimdi. Ama en önemli ayrıntılı, burada bizim Faruk abimiz var. Sağ olsun kendisi motorcu. Ankaralı. Ankara Motosiklet Kulübü'ne de üye buradan. Kendisi Transalp kullanıcısı. Eski motorcu. Kurt motorcu daha doğrusu. Bizi öyle bir ağırladı ki sanki burada abime geldim yani. Çok isterdik bu gece onda kalmayı. Birlikte vakit geçirelim, muhabbet edelim. Ama biraz yolumuz sıkıntılı. Onun için sınırı geçmemiz lazım. Ama Faruk abi bize çok derin izler bıraktı sağ olsun. Gerçekten kendimi bir aile üyemi görmüş gibi hissettim yani. O kadar sevindim muhabbet ettikten sonra. Çok iyiydi ya. Çok iyi ilgilendiler. Türkçe laflar duymayı, Türkçe konuşmayı özlemişim yani. 12. gün bugün. Çok iyi oldu bizim için. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Şu anda Kuveyt topraklarına girmiş bulunmaktayız. Vizemiz yoktu. Sınırı da hallettik burada. Sağ olsunlar hallettiler hemen. Yaklaşık 2-2,5 saat falan sürdü işlemler. Şimdi sınırdan geçtik. Son şu ilerideki kapıda son kontrol var. Ondan sonra bitiyor inşallah. Artık Suudi Arabistan topraklarına doğru gideceğiz. Tabii ilk önce Kuveyt'e giriyoruz. Şu son kontrol noktası. Ondan sonra Allah'ın izniyle bir sorun olmayacak gibi duruyor. Şu an evet. Son kontroller gel diyor. Geliyoruz. Selamünaleyküm. Nasıl? Pasport. Şuraya çekeyim mi? Yo. شنو انت لوح؟ لوح شنو؟ What? لوح شنو؟ كويتي تركي؟ We لا لا biz Türkiye. موتورز Motor Suzuki. يس كويتي بحريني شنو؟ Türkiye. Yazıyor burada kanka. Burada yazıyor. Türk. ولا لوح Şurada yazıyor Türk. Insurance. Ehlen ve sehlen. Go to in Kuwait, only this insurance. Okay. Take in the Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Nihayet son adımı da geçip Kuveyt'e giriş yaptık. Normalde vizeyi internet üzerinden elektronik alırsak yaklaşık bir 80-90 euro gibi bir şeydi. Ama buradan para almadılar bizden. Nedense. Ne pasaport için, ne işte vize için, ne gümrük için. Ama çıkışta sigorta için 14 dinar aldılar. 14 Kuveyt dinarı. En son 56 lira civarındaydı. Pasaport için o kadar para alsaydı muhtemelen üzülmezdim. Ama bu birazcık üzdü beni. Osmancığım nerede kaldı? Welcome to Kuwait. Ama Kuveyt'te çok durmayacağız. Çünkü 2 saatlik bir yol var buradan Suudi Arabistan sınırına. Hava serin. Yolda güzeldir diye umuyoruz. Onun için buradan böyle direkt yapıştırarak gideceğiz. Evet. Gördüğünüz gibi Kuveyt plaka taraf. Kuveyt City. Hava çok serin. Saat 9. Gayet güzel bir hava olduğunu söyleyebilirim. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Kuveyt'teyiz yine. Kuveyt City'ye 70 kilometre falan var. Burada gördüğünüz bütün bu ışıklar, sol taraftaki ışıklar, hepsi petrol tesisleri. Bunların hiçbirisi şehir falan değil.
Zaten burada yerleşim yok. Şu an çölün ortasındayız. Bu gördüğünüz bütün ışıklar arkaya doğru hepsi petrol istasyonu. Arkaya doğru da var. Sol tarafta şehirler gibi var böyle. Bildiğiniz şehir gibi. Ama hepsi petrol. Şöyle geride her yerde petrol çıkarıyorlar. Kuveyt tabii ki böyle zengin oluyor. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Güneşli ve sıcak bir Kuveyt sabahından herkese selamlar, saygılar. Evet, şimdi dün akşam yol kenarında hemen şu İbriklerin arkası ana yol kenarında bir tane cami gördük. Hemen ana yol şurası. Ana yolun kenarında bir cami gördük ve caminin arkasına hemen şöyle bir çadır kurduk. Zaten sıcak su var, elektrik var, her şey var. Duşumuzu aldık. Gayet temiz bir banyosu var, şeyi var. Su var, soğuk sular var şurada. Gayet güzel. Şimdi birazdan yola çıkacağız bakalım. Suudi Arabistan'a 150 kilometre kaldı. Osman kardeşim de kasları temizliyor. Aynen, evet, temizlik Osman. yapıyoruz. Evet arkadaşlar, şu ana kadar 12 gün oldu. 10 kere sınırlara girip çıktık yani. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yaşadık Allah'a şükür. Ondan sonra şey yaptık. Sınırlara geçtim. Bu Kuveyt sınırına geçerken çok moralimiz bozulduydu dün. Girilmez, kapıda vermezler, geri gönderirler diye. Allah'a şükür o vizeyi de hallettik. Şu anda dediği gibi Kuveyt'in 40-50 kilometre içindeyiz. Allah'ın izniyle moral motivasyon çok iyi. Makineler sağlam. Buradan Suzuki Recep Usta'ma da bir teşekkür ediyoruz. Allah'a şükür makineler bizi buraya kadar getirdi. İnşallah geri de götürür. Saygılar, sevgiler, herkesi bekleriz. Sağlıcakla kalın. Kamp yerimiz olan Kuveyt'in El Cabra bölgesinde bu güzel camiye teşekkür ediyoruz. Yapandan Allah razı olsun. Yani Umre yolunda bize hizmet etti. Çok güzel banyosu var, duşu var, tuvaleti var. Çok temiz. Çadırımızı buraya kurduk. Hemen şu sebillerin arkasındaydık. Şimdi bu tarafa doğru Kuveyt'in çıkışına doğru gidiyoruz. Kuveyt'in genel başkenti sol tarafımızda kalıyor böyle. Ama bizim Kuveyt'te işimiz yok. Onun için direkt geçeceğiz. Osman kardeşim şu an çok ciddi bir şekilde motosikletini kullanıyor. Şimdi onun önderliğinde, onun reisliğinde sınıra doğru gidiyoruz. Allah sınırda bütün işlemlerimizi kolaylaştırsın inşallah. Bu sınır işleri biraz sinir işine geliyor. Onun için Allah sınırda işimize kolaylaştırsın. En sıkıntılı yerler sınırlar. Bugün 12. ya da 13. günümüz. 11 tane sınır kapısı geçtik. Yani gir çık 11 tane sınır kapısı geçtik. Bu da böyle bir deneyim oldu bizim için. Aslında dün gece şuradaki camide kalacaktık ama o daha inşaat aşamasındaymış. Daha bitmediği için buradaki güzel camiyi kullandık. Adı Teneke Çelebi Camii. Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Salmiye 100 kilometre, Suudi Arabistan'a 105 kilometre. Aynen şöyle buradan dümdüz bu yol. Zaten Arabistan'da 2 tane yol var Kuveyt'ten. Bir tanesinden gidiyoruz işte. Bu Salmi, Saudi Arabiya diyor. Oradan gideceğiz. Şu an El Cahra'dayız. Böyle yavaş yavaş gideceğiz inşallah. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Çölde sürmeye devam ediyoruz. Her taraf kum. Bazı yerlere yolun emniyet şeridine kadar kum gelmiş. Çok ilginç bir yer ya. Aşırı çok rüzgar var. Motoru sürmekte zorlanıyoruz şu anda yani. Ama ortam çok güzel. Her taraf çöl. Şurada bir küçük bir şehir var. Böyle güzel bir ortam. Evet arkadaşlar, şu an giderken yolu biraz kaybettik herhalde. Şu an çöle doğru gidiyoruz. Kankam önde, ben arkada.
Böyle düşe kalka gideceğiz herhalde. Evet kanka. Yolu bulabilecek miyiz? Ha, şu yerleşim birim var şurada. Oradan çıkabiliriz herhalde ya. Hadi inşallah. Yerde lastik izleri var. Bir tane araba geliyor herhalde, oradan çıkabiliriz herhalde. Ya bu çölde gitmek ne kadar zor kardeşim ya. Şimdi buradan ayı falan çıkmasın. Kutup ayısı. Hadi bakalım, bismillah gidiyoruz. Bakalım şurada ne varmış hem. Orası ne sence? Koyunlar var lan galiba. Oha, deve çiftliği lan. Kanka. Gel develer var bir sürü. Oo, deve mi bunlar, koyun mu lan? Koyunmuş lan. Ya bu kadar küçük lan, ne güzel deve olsa ne kadar güzel olacaktı. Allah korktular. Selamünaleyküm. Abi yolu kaybettik, kusura bakma ya. Düştüm mü? Kayıttaydım ben de. Aa, Osman'ım düştü. Dur Aslan, bir dakika şöyle dur. Dur bir dakika. Tutulmuyor ki, anasını satayım. Ya traction, ne işin var senin traction'la ya? Evet Osman kankam, dur çekerken ben düşmeyeyim. Yolu buldu en sonunda. Hemen yol şuradaymış. Evet yani Osman pusulaya bakarak yolda, çölde kuzeyi buldu. Kuzeye doğru gidiyoruz şimdi. Asfalt hemen burada. Evet, yola çıktık, tamam. Şu ileride gördüğünüz büyük direğin dibi Suudi Arabistan Kuveyt sınırı. Şu an oraya doğru gidiyoruz. Az bir şey kaldı. Şimdi artık içeri doğru giriş yapabiliriz. Allah'ın izniyle bu sınır kapısını da sağ salim giriş çıkış yapabileceğiz herhalde. Evet, selamünaleyküm arkadaşlar. Görüldüğü üzere şu an Kuveyt'ten çıkış yapıyoruz. Evet, Kuveyt arkada kaldı. Şimdi gidiyoruz Suudi Arabistan'a doğru. Bu aradaki kapı biraz uzun herhalde. Biraz yolumuz var. Ama şu ileride bir nebze olsun görünüyor. Suudi Arabistan kapısı. Yavaş yavaş oraya doğru gidiyoruz. Bu çıkışta işlerimiz çok uzun sürmedi. Sağ olsunlar bize kahve de ikram ettiler. Hurma ikram ettiler. Bir yarım saat 40 dakika falan sürdü. Yazıları okuyamıyorlar. Plakalar hep yanlış yazıyorlar. Şasileri yanlış yazıyorlar. Alfabe, Arap alfabesi ve Latin alfabesiyle karıştırıyorlar herhalde. Okuyamıyorlar. Bu ne, şu ne, nasıl oluyor falan. Habire soruyorlar. Aslında her şey yazıyor orada. Yani ruhsatta da yazıyor. CPD belgemiz var, triptik. Orada zaten İngilizce yazıyor hepsi. Ama niyeyse habire soruyorlar. Ya da işte uğraşıyorlar. O onu soruyor, o onu soruyor. Herhalde yabancı olduğu için bu kapıda neyse çok yabancı görmedim. Yabancılar için herhalde gümrük işlemleri normalden biraz uzun sürüyor herhalde. Şimdi Irak sınırından sonra her yer bize çok kolay gözüküyor. Yani Irak'ın ilk girişinde çok zordu. Yani bir gümrük işlem için 1 kilometre falan gidiyorsunuz, bir daha geri dönüyorsunuz, bir daha gidiyorsunuz, bir daha gel, o şubeye git, muhaberata git, oraya git, buraya git derken 4 saat 5 saat geçiyor. Bir de her yer pis yani, toz, toprak, o çok sıkıntı zaten yani. Neyse ki buralar biraz daha medeni oraya göre. Kingdom of Saudi Arabia, welcome to El Ruki Port. El Ruki. Welcome to Kingdom of Saudi Arabia. Şimdi burada var mı kimse? Burada kimse yok. Burada var mı kimse? Duracağız mı? Kimse durdurmadı. Kimse yok gibi sanki. Var.
Evet arkadaşlar, selamünaleyküm. Welcome to Saudi Arabia. Evet, Arabistan'a girmiş bulunmaktayız. Hemen şu sağ tarafındaki görünen yer sınır kapısı. Oradan giriş yaptık. Suudi bayrağı burada dalgalanıyor. Sağdan tır geliyor. Soldan biz gidiyoruz. Osman kankam önde. Çöl aslanı gibi gidiyoruz şu anda. Çöl kurdu. Evet arkadaşlar, şu anda girmiş bulunmaktayız. Sanki bir kontrol noktası daha var gibi. İnşallah değildir. Bir daha soyunmak istemiyoruz. Evet, en kolay geçtiğimiz sınır kapı. Türkiye sınır kapısından beri daha kolay geçtik. Evet arkadaşlar, medeniyet olunca her yerde işler kolay yürüyor. Sistem oturmuş. Bir problem yok. Yani Kuveyt kapısında çok işlemleri bilmiyorlar ama bu Suudi kapısında adam hemen tıkır tıkır bütün işlemleri halletti. Ama önemli konu, burada triptik istemediler nedense. Kuveyt'te göstermemizi istediler. Gösterdik ama yeni sayfaya bir şey yazmadılar. Eski sayfanın üzerine kaşe vurdular. Devam ettiler. Ama Suudi sınırında triptik istemediler. Sadece istedikleri şey, Kuveyt'in verdiği bir tane belge var. O belgeyi istediler nedense. O belge üzerinden işlem yaptılar. Yani sistemde mi görüyorlar? Belki birleşik günlük anlaşmaları mı var birbirinden, ama yani triptik Suudi tarafı istemedi ama Kuveyt tarafı istedi. Kuveyt tarafının verdiği triptikten aldığı bilgileri bir kağıda yazdılar, bir fiş çıkardılar. O fişi de Suudi Arabistan tarafı istedi. Neden istedi tam emin değilim, bilmiyorum. Durumlar böyle. Şimdi ilk şehrimiz Hafer el Batin. Saat 11, yarım saat sonra Cuma olacak. Cuma ezanı okunacak. İnşallah Cuma namazını da Hafer el Batin'de eda edeceğiz. Tüm Müslüman kardeşimizle birlikte. Allah herkesin namazını, niyazını, ibadetini, her şeyini kabul etsin inşallah. Bütün dualarımızı kabul etsin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün Cuma, saat 12:20 geçiyor. Şurada Cuma namazını kıldık. Şu arkada görünen kulede cami. Burası Hafer el Batin'e 10 kilometre şehir merkezine, ama yine Hafer el Batin diye geçiyor. Şimdi Osman kankam dedi ki bugün seni çok yordum. Beni dedi buralara getirdim madem, sınırda hiç problem yaşatmadın bana. Sana dedi kebap ısmarlayayım dedi. Ben de kırmadım onu. Şimdi gidiyoruz bir yerde yemek yemeye çalışacağız inşallah, bulabilsek. Osman kankam bir yemeği bedava yiyecekti ama ben dedim ki olmaz dedim. Cuma namazından sonra geldi birisi, evine davet etti bizi, ama şimdi biraz gezelim bakalım, ondan sonra evlere gitmeye başlarız, bir insanları tanıyalım. Şimdi Suudi Arabistan'a bir yemek lokantasına geldik. Şu ara herkes oturuyor. Bir kızarmış tavuk falan satıyorlar burada. Bu şekilde herkes yemek yiyor. Biz de söyledik, bakalım ne gelecek. Seçimi arkadaşa bıraktık. Görelim bakalım ne gelecek yemek olarak. Herkes şu an oturmuş yemeğini yiyor. Bakalım biz yiyeceğiz. Yemek geldi. Bugünkü rızkımız bu. Pilav, tavuk, sos, soğan, bir de ayran. Yeter. Adam olana çok bile. Ama pilavın tadı güzel yani. Bu Irak'ta da yedim. Irak'takini yiyemedim. Böyle daha çok farklı bir tadı vardı. Ama bunun tadı güzel. Gayet güzel yani. Tavuk da güzel gözüküyor. Hafer el Batin'deyiz. Şu anda Uşhaygır tarihi köyüne doğru gidiyoruz. Burası rota yolumuzun üzerinde. Cidde rotasında. İlk önce oraya gideceğiz bakalım. Yaklaşık 380 kilometremiz falan var. Bu da 4 saatlik bir yol demek. Muhtemelen yol otoban gibi gözüküyor. Akşam oradayız inşallah. Sabah da erkenden çıkarız. Sonra go to Mekke. Sakarya'da bazı tatlı su motorcuları var. Klavye delikanlıları var. Orada bana yok işte Kuveyt'ten geçemezsin, yok geri dön, yok İran'dan uçakla geç, yok bisikletle git, yok havadan uç, yok
denizden geç, yok yüz. Ha, şöyle böyle. Adamdan yardım istiyoruz. Bana çölün ortasında diyor ki internet kafe bul git vize al diyor. Ya arkadaşım çölün ortasındayız zaten. Ben sana niye söyleyeyim? Bir arkadaş var, adı lazım değil. Baş harfi E. Soyadının baş harfi K. EK isimli şahıs öyle söylüyor bana. Oradan bana WhatsApp'tan yazıyor. Şuradan git, buradan git, şuradan geçemezsin. Buradan özel izin lazım. Abi koskoca İbrahim Derli gelmiş. Nasıl almasın ya şey? Koskoca ben gelmişim ya. Koskoca Osman Bilen gelmiş. Tacikistan Fatihi. Yani Orta Asya'ya biz dayanmışız. Çin'e kaçak girmişiz. Yani daha ne yapalım daha ya? Bu Suudi Arabistan'a girmemek için ne olabilir ki yani? İnternet paketi aldık. 90 GB kotası varmış 1 aylık. Yaklaşık 1000 lira. Sosyal medya limitsiz. Onlar yeter. Kankam da para bozulmaya gitti. Banka bozmadı. Sonra gitmiş ATM'den para çekeyim demiş. ATM'den de şimdi sayıları bilmediği için rastgele basmış. 500 riyal çekmiş. En büyük parayı çekmiştir muhtemelen. 500 riyale kaç lira yapıyor? Ortalama 5500 lira falan para yapıyor yani. En azından İran parası gibi böyle bir çuval para vermiyorlar. Bir tane banknot vardı 500'lük. O kadar. İkimiz yemek söyledik. Ortaya yemek geldi. Yani diyorum ki minimum diyorum. Tamam abi diyor. Bizim tabakların 4 porsiyon yani. Bak abartmıyorum. Gerçekten 4 porsiyon yani. 4 tabak pilav gibi pilav geliyor. Bu minimum olan. Abi o kadar pilavı nasıl yiyor? Zaten herkes tam bitiremiyor. Acayip israf var yani. Çok acayip israf var. Osman hepsini yiyemedi. Ben yedim. Çok açım karnım. Ben hepsini yedim. Osman yiyemedi. Onu da poşete koyduk. Kemikleri aldık. Tavuk kemiklerini. Bakalım bir köpek görürsek vereceğiz inşallah. Yani 3 parça tavuk yedik. Büyük parça. Yani bizim tavukların yarısı kadar 3 parça yedik öyle. 2 tane pilav, bir tane 1 litrelik bir içecek. Bir ayran, bir tane yoğurt 340 lira falan tuttu. Gayet normal yani. Çok ucuz yani. Devecik. Gördüğünüz gibi Ümmü El Cemacim El Teraviya El Artaviya El Mecmah El Riyad Medine Mekke. Mekke 1090 kilometre. Evet Osman'cığım düşmek üzere şu anda yine. Tır gelmeden yapıştıracak. Çölde giderken şöyle bir deve sürüsü gördük. Çoban da orada. Abi şu kumun güzelliğine bakar mısın ya bak. Bak. Ne kadar güzel. Evet şöyle şu çobanın oraya gideyim bakayım bir selam vereyim. Şimdi oraya doğru yürüyoruz. Kum o kadar değişik ki böyle kakao tozu gibi. Çok güzel. Bu sıcakta şöyle botlar. Yanında kardeşimiz Muhammed var. Muhammed Pakistanlı. 10 numara insan. Good people. Şimdi develerin sayı çobanı. Selamünaleyküm. Burada. Çok güzel. Dayıcım selamünaleyküm. Al sana fıstık getirdim. Türk işte nut. Evet, tam da gün batıyor böyle. Evet, develer. Burada şu arkada da şu tepenin arkasında beyaz develer var. Şu arkada beyaz develer var. Ya beyaz develerin yanında duramadık. Biraz uzaktaydı onlar. Bu develerin yanındayız şimdi. Evet, Osman battı. Daha Oğlum ne yapıyorsun? Ne yapacağız şimdi? Sen kanki arkadan Üstüne binme. Bence vitesi al. Kaldıra gidelim. Düşüyor. Ver vitese.
Evet, şu manzaraya kayıtsız kalamadım ya. Çok güzel kum tepeleri. Harika görünüyor. Yani geldiğimden beri, bu coğrafyaya geldiğimden beri ilk defa gördüğüm güzel kum tepeleri böyle. Gerçekten çok güzeller. Rengi de ayrı bir güzel yani. Vallahi gerçekten mükemmel ya. Yani burada yaşayanlar muhtemelen kar görmemiştir. Biz de böyle kum tepesi görmedik hiç. Bak şimdi, ilginç şeye bak. Develere bak arabadan üstünde. Ne güzel oturmuşlar ya. Gel bili bili bili. Develer. Şu anki görüntüden anlaşılacağı üzere çok harika bir kamp alanı bulmuş bulunmaktayız. Şöyle, şu an Uşhaygır diye bir şehirdeyiz. Buranın tarihi bir köyü var. İnternette görmüştüm. Onu ziyaret için buraya geldik. Şu aşağıki yoldan buraya doğru çıktık. Tam şuradan geçerken burada bir grup namaz kılıyordu. Namaz kılarken daha farzın ilk rekatındayken hemen koşa koşa geldik. Motorları şuraya bıraktık. Osman da şuraya bıraktı. Hemen gittik, namaza katıldık. Onlar da kahve içiyorlarmış. Biz de kahvelerini çağırdılar. Kahve içtik beraber. Şimdi şu arkadaki köşeye çadır kuracağız bakalım. Evet, Arap arkadaşlar bunlar. Şimdi deve eti pişiriyorlarmış. Bizi de yemeğe davet ettiler. Bakalım, deve eti ilk defa tadacağız. Bakalım nasıl olacak. Şu an parkta Suudi abilerle beraberiz. Hepsi. Naif abimiz, Naif abimiz burada. Adam 10 numara Naif abimiz. Abilerimiz. Geleneksel Suudi yemeği kapsa, deve eti. Naif abinin devesi. Naif abinin devesi. Your camel? Ha tamam, okey. Naif abinin devesi 250.000 dolar civarında. Ama tabii bu o değil. Yarış devesiymiş. Abi deveci. Kaynanamız bizi seviyormuş. Tamam. Welcome Ibrahim. This name Osman. Welcome Ibrahim Osman to Saudi Arabia. Thank you. Is family Utaybi. Ah. This is Mutayri. Mutayri. Ha tamam. Utaybi family, Utaybi ailesine mensup. Suudi Arabistan'da 3 milyon insan yaşıyormuş. Utaybi ailesine mensup. Gerçekten çok misafirperverler. 10 numara yer. Görüşürüz. Tamam. Tamam, çağırdılar beni. Selamünaleyküm arkadaşlar. Şimdi aynı parktayız yine. Uşhaygır'daki parkta. Şuraya çadırımızı kurduk. Bu gece inşallah burada yatacağız. Biraz ışık var ama çadır zaten melek fresh olduğu için içi şu an zifiri karanlık. O yüzden bir sıkıntı yok. Ben buraya kurdum. Osman'ın kamp alanı burası. Sabah kahvaltımızı yaptıktan sonra buradaki tarihi köyü gezeceğiz inşallah. Şimdi parkta kimse kalmadı. Zaten çok da kimse yoktu. Şu an biz bizeyiz. Bir problem yok. Burada güvenliğinde herhangi bir sıkıntı olacağını sanmıyorum. Bakalım, göreceğiz. Şimdi artık bakalım biraz dinlenelim.